Temmuz ayı okumalarımdan bahsetmek için buradayım. Diğer videolarımda bahsetmediğim 5 tane kitaptan bahsetmek istiyorum. Paris Bir Şenliktir, Ernest Hemingway. Bu kitabı çok uzun bir süredir bekletiyordum. Aslında Ernest Hemingway'in daha önce sadece bir kitabını okudum. O da Yaşlı Adam ve Deniz. Çok kalıcı bir iz bırakmadığını hatırlıyorum ama ilginç bir yazar olduğu için tabii ki de eserlerine devam etmek istedim. Ernest Hemingway'in erken yazarlık döneminde Paris'te bulunduğu bir süre içinde yazdıkları ve sonrasında bunlara yaptığı eklemelerle kendini aslında otobiyografik bir anı kitabı gibi bir şey oluşturuyor. Bu benim için Temmuz ayının en akılda kalıcı kitabı oldu diyebilirim. Kitapta adı çokça geçen ilk eşi Hadley, kendisi editörlüğünü üstlenerek vefatından sonra bunu yayımlamaya karar veriyor. Sonrasında torunları tarafından da revizyonlar alarak bu kitap tekrar basılıyor. Hemingway burada Paris'ten devingen bir şenlik olarak bahsediyor. Gerçekten çok güzel bir tanımlama bu. Kendisi kitaba birçok alternatif başlık hazırlamış ama en son yayınlanmadan önce yakınları bu ismi uygun görmüşler. Bence de gerçekten çok uygun bir başlık olmuş. Hemingway'in burada tekrar bahsettiği birçok yazar isim var. Onlar Ezra Pound, James Joyce, Gertrude Stein, Sylvia Beach, Shakespeare & Co'nun kurucusu, Ford Madox, Ernest Walsh, F. Scott Fitzgerald gibi hatta Picasso'yu da tanıyormuş. Bir sürü bildik isim var. Bunları görmek çok ilgi çekiciydi. Özellikle James Joyce'a olan hayranlığını defalarca okumak, Ezra Pound'u ne kadar çok sevdiğini, böyle karakter olarak ona böyle sanki bir Saint bir aziz gözüyle baktığını görmek. F. Scott Fitzgerald'la nasıl anlaşamadığı ama Muhteşem Gatsby'nin taslağını okuduktan sonra ona çok acıması ve dostluğunu sürdürmesi. Aynı zamanda o dönemdeki eşi ve çocuğuyla alakalı hatıralarını da görebiliyoruz. Kendi değerlendirmesiyle zor ekonomik dönemlerden geçiyor Paris'teyken ama ona rağmen aslında zengin alışkanlığı olan özelliklerinden, huylarından da hiç vazgeçmemesi, sürekli at yarışlarına gitmesi, eşiyle kayak yapmaya gitmesi, sürekli tatile gibi çok böyle değerli detaylar anlatılıyordu. Kendi ağzından dinlemek yazarın bu hikayeleri oldukça ilginçti. Çok daha süslü, ilginç bir kurgu hikayesi beklerken böyle bir şeyle karşılaştığım için ilk başta bir bozguna uğrasam da sonra bunu da oldukça değerli gördüm. Çünkü bu bahsedilen yazarların iç yüzünde biraz görmek gerçekten ilgi çekici. Onları biz edebi eserleriyle tanıyoruz ama Ernest Hemingway'in gözünden burada başka bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle Scott Fitzgerald'ın buradaki karakterini, ayyaşlığını ve karısıyla olan acınası ilişkisini okumak çok ilginçti gerçekten. Bu bakımdan önerebileceğim bir kitap olduğunu düşünüyorum. Biraz sıkıcı olsa da yer yer bu diğer yazarlarla olan etkileşimlerini okumak eğlenceliydi doğrusu. Bram Stoker'ın Dracula'sına ata sayılabilecek bir kitap var elimde. Sheridan Le Fanu'dan Carmilla. Carmilla Dracula'dan 26 sene önce yayınlanıyor. Ve ikisini sırayla okuduğunuz zaman aslında arasında nasıl bir benzerlik olduğunu çok iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Keza benim için tam olarak öyle oldu. İlk önce Dracula'yı okumuştum, sonra Carmilla'yı okudum. Sanki Bram Stoker Carmilla'yı okumuş, onu bir taslak olarak kabul etmiş, zenginleştirmiş ve Dracula'yı yazmış gibi geldi bana açıkçası. Arada çok fazla değişiklikler, farklılıklar tabii ki var. İkisi birebir aynı ve kopyası diyemeyiz tabii ki. Ama bu benzerlikleri de görmek oldukça ilginçti. Öncelikle vampirlerimizin cinsiyetleri farklı. Kadın vampir olarak ortaya çıkan sanırım yegane vampir denilebilecek Carmilla'yı burada okumak o yüzden ilginçti. Hikayelerin aslında anlatım biçimi bile çok benziyor. Bram Stoker'ın kesinlikle Le Fanu'dan esinlendiği burada görülebilir bence. Carmilla'da vampir olmayan ana karakterimizin ağzından, günlüğünden bu hikayeyi dinliyoruz. Dracula'daki baş karakterlerimizin günlükleri ve yazılı notlarından yine inandırıcı bir hikaye havası yaratılıyor. Buradaki benzerlik de kesinlikle bence yadsınamaz. Dracula yaklaşık 400 sayfa, Carmilla ise 100 sayfa. Burada kurban olarak seçilen karakterler ve vampirlerle karşılaşmalar 4-5 kere tekrarlanıyor. Bana göre okurken de hissettiğim fazla bir uzatılmışlık hissi geliyor. Ama Carmilla'da öyle değil. Bu karşılaşmalar 1'e 2'ye düşürülmüş gibi. Yani buradaki 400 sayfada anlatılan şeyi bu 100 sayfada biraz başarmış diyebiliriz açıkçası. Tabii ki zenginlik olarak ben yine Dracula'yı tercih ediyorum. Anlatımdaki zenginlik bakımından. Ama Dracula'ya esin kaynağı olan Carmilla'yı okumak da kesinlikle yine çok zevkliydi. Diğer vampir hikayelerine kıyasla Carmilla'da bütün kurbanlar kadınlardan seçiliyor ve yine kadın olan vampirimizin bu seçimi de böyle bir cinsel dürtünün de sonucu gibi görünüyor. Bu bağlamda da kitabı değerlendirebiliriz.
Bu iki kitabı aynı yıl içinde okuduğum için karşılaştırma yapmak benim için oldukça kolay oldu ve benzerlikleri gözlemlemek çok zevkliydi. Kesinlikle aynı zamanlarda okumanız bu bakımdan faydalı olabilir. Edebi zenginlik açısından Drakula'yı es geçemem ama Carmilla'yı okuduğum için de oldukça mutluyum. Nilgün Marmara metinler. İlk kez Nilgün Marmara okuyorum. Onunla tanışmak için bence çok güzel bir eserdi. Marmara'nın eserlerinin hiçbiri kendisi hayattayken basılmıyor. Ölümünden sonra başka bir tarafından yayına geçiriliyor. Kitabın sunuşu da oldukça farklı diyebilirim. Şöyle tek sayfada sanki daktiloya geçilmiş bir yazı biçimi görüyoruz. Soyut bir resme sanki bakıyormuşum gibi hissettim gerçekten bunu okurken. Yazarın zekasını kesinlikle burada çok iyi bir şekilde görebiliyoruz. Kullandığı sıfatların birbiriyle sanki hiç örtüşmüyormuş gibi hissedilip ama çok güzel bir anlam bütünlüğü ortaya çıkarmasından ben bunu oldukça sık hissettim. Okurken sizi böyle modunuzu düşürüyor ama aynı zamanda da ruhunuzu doyuruyor. İnanılmaz bir şiirsel metinde o bakımdan. Nilgün Marmara'nın diğer eserlerini de kesinlikle okuyacağım. Yaşar Kemal Kuşlar da Gitti. Kuşlar da Gitti'yi dinleyerek bitirdim. Geçen aylarda Yılanı Öldürseler hikayesini bitirmiştim. O yüzden yine böyle büyük bir heyecanla buna başladım. Ancak bu beni hiç doyurdu diyemeyeceğim. İstanbul'daki şehir hayatının çürümüşlüğünü burada yazar bize anlatmaya çalışıyor ama bunu yapış biçimi benim çok hoşuma gitti diyemem. Türk kültürü, dini ve yaşayış biçimini harmanlayan bir anlatım olmuş. Eğer Yaşar Kemal'in bir tane kitabını önerebilecek olsam bu o kitap olmazdı diye hissediyorum. Bu şekilde sanırım. Bu yakınlarda çok fazla kurgu dışı okuma yapmadığımı fark ettim şu anda bir bakınca. Sanırım yazın getirdiği böyle bir kendimi salmışlık var. Böyle tam oturup odaklanamıyorum. Fiziksel sebeplerle de böyle not tutarak okuyabileceğim şeyleri sanırım o yüzden tercih etmiyorum. Sonbahar aylarının gelişiyle sanırım bu değişecektir diye düşünüyorum. Sevmiyorum yazı. Bir an önce bitmesini istiyorum. Güzel okumalar yapmaya devam diyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.